Evet, katılmanızı bekliyorum arkadaşlar yayına. Milady geldi. Merhaba Milady, nasılsın, iyi misin? Emine Yıldız da geldi. Teşekkür ederim, seni sormalı. Sevinç Aydın burada. Merhaba. Evet, yayına katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ben de notlarıma şöyle bir göz atayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkes iyidir. İyiyiz diyor. Gülşen Dönmez merhaba. Merhaba, Gülşen de geldi. Emine Yıldız güzel haberler var mı diye soruyor. Kemal, nasılsın Kemal? Antalya'dan değil mi Kemal? Ay Yıldız, Nuray Yaylacı. Herkesin günü güzel olsun. Evet, çok sıcak diyor Kemal. İyiyim, çok sıcak diyor. Evet, her yer çok sıcak. Hatta Çanakkale fazlasıyla sıcak arkadaşlar. Ne yazık ki bugün Çanakkale'de yeni bir yangın başladı. Tam orman yangınlarından ülkemiz kurtuldu derken Çanakkale'de bugün tarım arazisinde başlayan bir yangın ormana sıçradı ve şu anda Çanakkale'de çok büyük bir yangın ne yazık ki yaşanıyor. Arkadaşlar, e, yangınla mücadele etmek için uçaklar havada, yangın söndürme uçakları havada, helikopterler havada, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, dozerler, itfaiye görevlileri ve gönüllü insanlar Çanakkale'de yangınla, alevlerle mücadele ediyorlar. Ama ne yazık ki rüzgar çok şiddetli esiyor ve bir huzur boşaltıldı. Bir üniversite, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsü tamamen boşaltıldı. Öğrenciler yurtlarda kalıyorlardı ve memurlar çalışıyorlardı üniversitede. Herkes boşaltıldı. Çanakkale Devlet Hastanesi şu anda tahliyeye hazırlanıyor. Ne yazık ki e, henüz oralara yangın sıçramış değil ama sıçrama ihtimali söz konusu. Çevredeki yerleşim yerleri, vatandaşların oturduğu siteler, apartmanlar bir yandan tedbir amaçlı boşaltılıyor. Henüz alevler oralara sıçramış değil ama göz gözü görmüyor dumandan Çanakkale'de. Mesela Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Alevlerin dumanı her yeri sardığı için boğaz trafiğini olumsuz etkilemesin diye gemi trafiği durduruldu. Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Allah korusun Çanakkale'yi. 2023 yılındaki büyük yangını hatırlarsınız Çanakkale'de. O yangında yanmayan ormanların tutuştuğu söyleniyor şimdi. Çok şükür can kaybı yok, yaralı yok. Ancak tabii ki çok sayıda hayvan maalesef yanan ormanlarda hayatını kaybetti ve çok sayıda ağaç, ormanlar yanıyor. Ne yazık ki pek çok canlı hayatını kaybetti. Allah Çanakkale'yi ve insanları, ormanları, hayvanları korusun diyoruz. İnşallah bir an önce söndürülür bu yangın. Şehir için çok daha büyük bir tehlike olmadan. Bu arada Güney Fransa'da 40 bin 40 bin hektar 40 bin hektar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ormanlık alan yandı ve yangın devam ediyor Güney Fransa'da. Los Angeles civarında, Kaliforniya'da orman yangını var. Bu yangınlar maalesef dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Artık öyle bir zaman gelecek ki ne yazık ki çok acı ama gerçek. Yana yana çevremizde yanacak ağaç kalmayacak. Oraya doğru gidiyor dünya. Evet,
Maalesef böyle. Yarın cumartesi, yarın Onur Akay'la canlı yayınımız var arkadaşlar. Dün Onur Akay'la telefonda konuştuk uzun uzun. Yarın saat 18'de Onur Akay'la canlı yayınımız var. Hepinizi yarınki canlı yayınımıza bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen beğen sayısını artıralım. Diajep Barova. Bugün mesajımı cevapladığınız çok sevindim. Şeyde değil mi Dilya? YouTube yorumlardaydı değil mi sorun? Evet. Sabihi Mehmetov selam. YouTube'da bıraktığınız yorumlara hepsine bakıyorum. Zaten fark ediyorsunuzdur. Kalp bırakıyorum sizlere. Onayladığım, katıldığım yorumları ben de like'lıyorum, beğen yapıyorum. Katılmadıklarım da oluyor, olabilir. İlla her fikir uyuşacak, her fikir aynı olacak diye bir şey yok. Sizler benim söylediklerimi beğenmeyebilirsiniz. Ben sizin yorumlarda yazdığınızı onaylamayabilirim ama saygım var tabii her türlü yoruma. Hakaret olmadıktan sonra her türlü yoruma saygım var, her türlü görüşe saygım var. Bu arada yurt dışından katılan arkadaşlarımız da çok fazla. Bizi burada canlı yayını izleyen ve daha sonra videoyu izleyen ve yorum bırakan çok sayıda arkadaşımız var. Bu altyazıları seçiyor olmamız, ekliyor olmamız çok güzel bir gelişme oldu. Dün de 40'tan fazla dilde altyazı ekledik arkadaşlar. 40'tan fazla dilde videomuzu izleyebildi dünyanın her yerinden takipçilerimiz. Bu da bizim için güzel bir şey. Yayınlarımızın ses getirmesi, insanların bizim sanatçılarımıza, bizim oyuncularımıza, dizilerimize, ünlülerimize ilgi göstermesi son derece güzel bir şey. Çiğdem Arslan Argun, Onur abi güzel mi haberler bari? Onur Akay yarın için hazırlanıyor ve yanında güzel haberler gelecektir, olacaktır diye düşünüyorum. Banu Kavaş, insanları Allah korusun diyor. Çanakkale yangını ile ilgili. Kemal, Mert o kızla sevgili değil. Onlar kafede otururken kız Mert Bey bir insan sevgilisine, ya Kemal çok takılma buna. Bu yorumu başkaları da yapıyor. Yani buna çok takılma. İnsan sevgilisine, benim eşim bana bak kaç yıllık evliyiz. 2009'da evlendik. 2025 Bilal Bey der. Hala Bilal Bey der. Çok takılma buna. O çok bir gösterge değil. Benim için değil. Ben eşinden 16 yıldır Bilal Bey diye hep bana seslenirken Bilal Bey dediğini duymuş bir insan olarak bana çok o ölçü gelmiyor. Anlıyor musun Kemal? Ruhengiz Bilal Bey selam. Ben geldim ve 32 oldum gelirken. 32 oldum gelirken ne demek? 32 yaşına mı girdin? Ruhangiz. Doğum günün mü bugün Ruhangiz? Doğum gününü mü kutlayalım? Happy birthday Ruhangiz. Öyle mi? Yoksa yanlış mı anladım? Ay Yıldız hani para yoktu? Jennifer Lopez'le resim çekmek için dünya para ödeyebilirler. Ödüyorlar. Ödüyorlar. Oraya para var. Bilal abi, Onur abiyle konuşmuşsundur. Biraz güzel haber varsa anlatsana. Yarınki yayını bekleyin arkadaşlar. Nursel Arıburnu. Bugün konuşacağız tabii ki ama Onur Akay'ın söyleyeceklerini ben burada söylemem doğru olmaz. Nursel Arıburnu. Merhaba Bilal Bey. Nasılsınız? İnşallah seferden iyi haberler vardı diyor. Yalova'dan yola çıkan 4 Ağustos günü öğleden sonra Halit Yukay isimli iş adamı Altınova'da, Yalova'nın yakınlarındaki Altınova'da tersanesi sahibi olan Halit Yukay teknesiyle Erdek açıklarına geldiğinde, Marmara Adası açıklarına geldiğinde teknesi parçalandı, battı ve kendisi denizde kayboldu. Bu olay gizemli bir olay olarak akıllara yerleşti. Tabii ki üzerinden birkaç gün geçince polisin ve sahil güvenliğin araştırması, incelemesi sonucu radar kayıtlarına da bakıldı. Bir de dünyada bütün gemilerin yerini gösteren
anlık yerini gösteren bir, deniz trafik uygulaması var. Dünya üzerinde gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteriyor. Marine Traffic diye. Oraya da bakıldı. Eee, Bu tekneye Arel 7 isimli bir yük gemisinin çarptığı büyük bir ihtimalle Arel 7 isimli bir yük gemisinin çarptığı eee, tespit edildi. Bu geminin bu geminin kaptanı gemi Yalova'da limana yanaştırıldı sahil güvenlik tarafından. Polis kendisini gözaltına aldı ve sorguladı. Kaptan CT sorumluluk kabul etmedi. Ben çarpmadım diyor. Bir ses duyduk, bir sarsıntı gibi bir şey duyduk ama diyor denize baktığımızda tahta parçaları falan gördük ama ben çarpmadım diyor. Çarpsak diyor bilirdik diyor filan, böyle tutarsız konuşuyor. Gözaltına alındı, sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Bu kaybolan iş adamının ortağı ve aynı zamanda 25 yıllık arkadaşı Kerem Tuncer isimli bir iş adamı da bu kaptan cinayet işledi, neden serbest bırakıldı diye avukat vasıtasıyla, avukat aracılığıyla itiraz etti. Bu duruma müdahil oldular, itiraz ettiler. Konu savcılıkta ve diyor ki Kerem Tuncer bu denizde kaybolan iş adamının arkadaşı, bu Aral 7 gemisinin çalışanlarının cep telefonlarında çarpışma görüntüleri var. Geminin tekneye vurma anının görüntüleri var. Bu görüntüleri o çalışanlardan aldık ve savcılığa verdik diyor. Çok ilginç. Bir de şunu söylüyor. Kıvanç Tatlıtuğ Halit'in arkadaşıydı. Halit Yukay'ın, yani kaybolan iş adamının arkadaşıydı. Denizde giderken Kıvanç Tatlıtuğ arıyor kendisini Mikonos'tan. Konuşuyorlar. Çok iyi arkadaşıydı. Konuşuyorlar. Halit Kıvanç'ın telefonunu kapattıktan 1 dakika sonra bu kaza oluyor diyor. Bir de böyle bir ilginç işin magazin tarafı da var. Kıvanç Tatlıtuğ Mikonos'taymış olay sırasında. Mikonos'tan telefonla arıyor. Bu arkadaşı denizde kaybolan Halit Yukay da Mikonos'a gidecekti. Önce Bozcaada, sonra Mikonos'a gidecekti. Bu tekneyle kaza geçirmeseydi. Bu kaptan, ben diyor ölüme sebebiyet vermedim, ben çarpmadım, ısrarla bunu savunuyor. Fakat arkadaşlar çok enteresandır. Bu çarptığı iddia edilen Arel 7 gemisinin üzerinde inceleme yapıyorlar, çevresinde sahil güvenlik ve çarpma izlerine rastlanıyor. Sürtünme izleri, çarpma izlerine, diğer tekneye çarpma izlerine rastlanıyor ve büyük bir ihtimalle bu kaptan bu kazayı bilmeden yaptı, görmeden yaptı. Peki arkadaşlar, Mekruh Adam filminin fragmanını gördüm, bir şey anlamadım. Ay Yıldız gördüm, Mert'in paylaştığı fragmanı gördüm, bir şey anlamadım. Filmin bütününü seyretmek lazım. Zaten karanlık bir film, kasvetli bir konu anladığım kadarıyla. Karanlık bir film, bir dram anlatılıyor herhalde. Bakalım, fragmandan bir şey anlaşılmıyor. Fragmanı gördükten sonra hani şöyle bir film geliyor, böyle bir şey seyredeceğiz, mükemmel bir şey seyredeceğiz diyemem. Ben Mert Ramazan Demir'in oyunculuğundan eminim. Çok güzel bir oyunculuk ortaya koyduğuna, çıkardığına eminim. Eee filmin yayınlanmasını bekliyorum.
Evet, dramı bol yazmış Nuray. Nail'e selam diyor, merhaba. Aysel Gök beğenmedim diyor. Ben de anlamadım diyor Ayşe Gök. Ay Yıldız fragman geldi. Erkan dayı para lazım tek at ver diyor. Erhan at yarışı oynamayı seven bir takipçimiz. Betül Yüksel saygılı yorumlar yapalım. Ne o dayı filan diyor Betül Yüksel. Bu Erhan'ın tarzı öyle Betül. Geçen seneden beri o öyle takılır bana. E, Abartmadığı sürece sıkıntı yok. Naile İmanlı bence de çok güzel olacak diyor. İnşallah. E, Begoslava, hello from Niagara Falls, Kanada. Welcome, welcome. Niagara Falls, Niagara şelalelerinden, Kanada'dan biliyorsunuz Amerika ile Kanada arasında sınır Niagara şelaleleri. Niagara şelaleleri. Hello from Niagara şelaleleri, Kanada. Welcome, Bogoslava, Aleksandrovska. Erhan Yağmur dayı. Peki, Sadun Akil, cumanız hayırlı olsun Bilal abi. Hayırlı cumalar. Ege merhaba, merhaba. Humey Ahmedova, sağ ol canım. Sen nasılsın? Eee, Beğen sayısı artarsa çok memnun olurum arkadaşlar. Bugün katılım da az. Naile İmanlı çok güzel bir fragman, bizi çok ağlatacak Mert Ramazan Demir. Hadi bakalım. Bilal abi, gerçekten ünlüler o kadar parayı veriyorlar dünya yıldızlarına fotoğraf çektirmek için. Bu kadar. Osman yani Çiğdem, parayı helal yoldan mı haram yoldan mı kazandıklarını bilmiyoruz ama insanların kendi paraları olduğu için yani diledikleri gibi de harcayabiliyorlar. Tabii ki eleştiririz. Eleştirme hakkımız var. Ama biz o paraları öyle kullanmayın desek de diledikleri gibi harcarlar. Osman Ulusan, Kartal bakışlı Mert diyor. Rahim Davut, ben fragmanı beğendim diyor. Peki. Boguslava, thank you diyor. You're welcome. Erhan Yağmur, peki Emine Yıldız beğen olmuyor, anlamadım. Fragman evet efsane olmuş. Afram'dan haber var mı? Emine Yıldız neden beğen olmuyor? Ee, Ay Yıldız, Orhan Gazi'nin partneri Afra olursa olay olur. Küllerinden doğan aşk diye şok olur. Yok, Ay Yıldız olmasın. Ay Yıldız, Mert Yazıcıoğlu'nun partneri Orhan Gazi'de Afram olsun diye bir öneri sunuyor. Olsun mu arkadaşlar? Begoslava diyor ki Türkiye ile ilgili her şeyi çok seviyorum. I like everything about Turkey. Thank you very much Begoslava. Bogoslava. Sevim Özdemir, Bilal Bey inşallah Afra ile Mert barışmıştır. Çok seviyorum ikisini de. Naile, peki. Peki. Sağ olun, teşekkür ederim. O çiçek bizden sana. Olsun demedim abi. Olursa olay olur dedim abi diyor. Peki Ay Yıldız. Peki Ay Yıldız, olsun demedim diyor. Banu Kabaş. Evet, Güney Kore'de bir Türk diplomatın yaptığı çok yanlış bir olay Güney Kore'de manşetlere çıktı arkadaşlar. Ve televizyon haberlerinde konuşuldu. Televizyon ana haberlerinde ve e, gazete manşetlerinde olay oldu. Güney Kore'de başımızı öne eğdiren bir rezalet bu aslında. Seul'de, başkent Seul'deki Türkiye Büyükelçiliğinde görevli birinci Müsteşar Sezai Tolga bizi Güney Kore'ye rezil etti. Şöyle ki bu kişi alkollü bir şekilde araç kullanıyor ve bir taksiye arkadan çarpıyor. Sonra da kaçmaya başlıyor. Taksi şoförü de onu aracıyla kovalıyor. 20 dakika boyunca kovalamaca devam ediyor ve bu Türk Sezai Tolga evinin önüne geliyor ve burada taksi şoförüyle kavga ediyor. Taksi şoförüne beni niye takip ediyorsun diye kavga ediyor ve onun cep telefonunu almaya kalkıyor elinden. Çünkü taksi şoförü onu çekiyor, sürekli olarak çekiyor. Telefonunu almaya kalkıyor. Şoför de polisi çağırıyor. Polis geliyor. Polis kimlik soruyor. Ben diyor Türk diplomatayım. Beni sorgulayamazsın. Beni karakola davet edemezsin. Ben diplomatım, dokunulmazlığım var. Doğru, diplomatların böyle bir dokunulmazlığı var. Suç işlerlerse de e,
kendi ülkesi bilgilendirilecek ve kendi ülkesinden yargılanması için izin alınacak. Diplomatların böyle bir özel statüsü var arkadaşlar. Dolayısıyla polis gözaltına alamıyor ve serbest bırakıyor. Ancak elçilik tabii hemen müdahil oluyor konuya ve bu Sezai Tolga'yı apar topar Türkiye'ye göndermeye kalkıyorlar. Fakat şu anda son durum nedir bilmiyorum. Koreli yetkililer de onu bize verin, biz onu ifadesini alacağız ve yargılayacağız diye itirazda bulunuyorlar. Kore'de böyle suçların cezası çok ağır. Yani aylarca hapiste yatabilir, belki de yıllarca hapiste yatabilir. Alkollü araç kullanıp da trafik kazası yaptığı için. Gerçi yaralama yok ama yine de cezalar orada çok ağır. Türkiye'deki gibi elini kolunu sallayarak adli kontrol şartıyla serbest kalamazsın orada. Şu çıkıyor burada sonuç olarak, bu Sezai Tolga'nın artık yurt dışı görevi biter. Yurt dışı görevini bırakın, bana göre Dışişleri Bakanlığı'ndan da atılır bu kişi, kovulur. Çok yakında bunun haberini de duyarız. Alkol sağlığa zararlı. Alkolden uzak durmak lazım. Hele ki araba kullanırken filan. Sen orada Türkiye'yi temsil ediyorsun. Nasıl böyle bir suç işlersin? Nasıl böyle bir rezalet durum yaratırsın? Akıl almıyor. Solarbal en Catalano diyor. Çiğdem Arslan Argun asla. Bilal Bey. Evet. Kral Kaybederse dizisinde Halit Ergenç ile birlikte Tuğba Büyüküstün de oynama ihtimali çok fazla. Biliyorsunuz Kral Kaybederse dizisi 2. sezona devam ediyor Star TV'de. Tabii ki tüm diziler için geçerli. Reklam alabilirlerse devam edecekler diziler. Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve bolca aşk üçgenlerinin yaşandığı bir senaryo Kral Kaybederse. Tuğba Büyüküstün'de bu diziye dahil olma ihtimali çok fazla. Görüşmeler devam ediyor. Tuğba ile Halit Ergenç geçtiğimiz yıl Gain platformunda, dijital platform Gain'de bir araya gelmişlerdi ve Yarın Yokmuş Gibi isimli bir mini dizide oynamışlardı başrolde. Hatırlarsınız. Onların uyumu çok beğenilmişti. Şimdi de Kral Kaybederse de Halit Ergenç'in partneri olması söz konusu. Tuğba Büyüküstün çok yakında belli olacak arkadaşlar bu durum. Peki Onur Akay'la ilgili sorular soruyorsunuz. Onur Akay yarın burada olacak canlı yayında. Dolayısıyla anlatacağı konuları kendisi ifade edecektir herkese. Onun anlatacaklarını bugün benden beklemeyin lütfen. Araştırıyor Onur Akay. Sizlere en doğru, en son haberleri iletebilmek için. Gülen Eliyava, iyi akşamlar diyor. Ne güzel yıldızlar, ne güzel kalpler ve nazar boncukları. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başlıktaki konuya gelirsek. Dün bir yazı yazdım ben arkadaşlar. Dün aynı zamanda Bilal Özcan.com web sitemde, internet sitemde yazı yazıyorum. Güncel olaylarla ilgili. Dün Can Yaman'la ilgili yazımın bir kısmı Can Yaman'la ilgiliydi. Bir kısmı da Afra ve Mert'le ilgiliydi. O kısmını şuradan okuyayım size. Afra ve Mert'le ilgili olan kısmını. Muhabirler ilk set günü çıkışta Mert Ramazan'ı bekledi. Arabasına binerken mikrofon uzattılar. Setten çıktım eve geçiyorum diyor. İzledim o videoyu. Show TV muhabiri soruyor. Tatilde bir kızla görüntülendiniz. Daha doğrusu soramıyor Show TV muhabiri. Tam burada sorusu yarım kalıyor. Mert
sorunun devamında nasıl gelişeceğini anlıyor. Soruyu muhabirin ağzına tıkıyor. Öpüyorum sizi. Hadi iyi geceler. Ve şoförü gaza basıyor. Mert bunu hep yapıyor. Şimdi burada e, arkadaşlar, pardon bir saniyenizi rica ediyorum. Evet, dedim ki hep bu son kızı soruyorlar. Öpüşüyordunuz. Bir kızla tatilde öpüşüyordunuz. Geçen hafta Bebek'te yapım şirketinden çıkarken Mert Ramazan Demir okuma provasından çıkarken ya da girerken her neyse yine benzer soru sorulmuştu. Tatilde öpüştüğünüz arkadaşınızla aranız nasıl gibi bir soru sorulmuştu. Yine Mert Ramazan Demir cevaplandırmamıştı. Hadi görüşürüz arkadaşlar diye içeriye girmişti. E, Bu yazımda dedim ki dikkat ederseniz dedim hiç artık Afra Saraçoğlu sorulmuyor. Hiç Afra Saraçoğlu sorulmuyor. O kadar uzun süre birlikte oldular. 2,5-3 sene aşk yaşadılar. Aynı dizide başrol oynadılar ve diziyi şahlandırdılar. 150 ülkeye satıldı bu dizi onlar sayesinde. Ve onların ilişkisi birdenbire bitti. Afra ile Mert'in ilişkisi birdenbire bitti. Gazeteciliğin temelinde vardır merak edip soru sormak. Böyle büyük bir ilişki, böyle büyük bir aşk, böyle 3 sene gibi uzun bir süre devam eden bir ilişki neden bitti? Niye Afra'yı sormuyorlar da dünkü kızı soruyorlar. Öpüştüğünüz kız diye. Hep onu soruyorlar. O soruyu muhabirlere sordurmayan Afra Saraçoğlu'nun menajeri Miray Kaya diye bir iddia söz konusu. Miray Kaya'nın muhabirlere Mert Ramazan'a Afra ile ilgili hiçbir şey sormayın dediği iddia ediliyor. Mert'e Afra'yı sormayın diye tembihlediği söyleniyor. Buradan Miray Kaya'ya sormak istiyorum. Doğru mu bu iddialar? Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu'nu sordurmayan gazetecilere Miray Kaya mı? Miray Kaya sen misin bunu Mert'e sordurmayan bu soruyu? Daha yeni ayrıldığı, büyük bir aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu sordurmayan, dünkü ilişkisini sorduran, ikide bir aynı kızı sorduran Miray Kaya mı? Burada amacı Afra Saraçoğlu'nu Mert'in gündeminden tamamen düşürmek, uzaklaştırmak mı? Medyanın gündemine girmemesini sağlamak mı? Mert Ramazan Demir'le aynı cümle içinde geçmemesini sağlamak mı? Bana dün birisi dedi ki, o çevreden biri, onların çevresinden biri, yani bu dizi sektöründen birisi. Miray Kaya Afra varken Mert'i dilediği gibi yönlendiremiyordu dedi. Afra Saraçoğlu varken Mert Ramazan Demir'in hayatında menajeri Mert'i dilediği gibi yönlendiremiyordu. Bu yüzden Afra'dan kurtulmak istemiş olabilir. Mert'in çevresinden Afra'yı tamamen koparmak, uzaklaştırmak istemiş olabilir. Sonuçta menajeri ve sadece iş anlamında değil, görüyoruz işte özel hayatında da yurt dışına gittiği zaman da her zaman Mert Ramazan Demir'in yanında, evinde, otelinde menajeri Miray Kaya dolayısıyla ona çok etki ediyor. Evet. Bu arada şunu da bilmenizi istiyorum. Mert Yazıcıoğlu'na muhabirler hala Afra Saraçoğlu'nu soruyor. Aynı muhabirler de soruyor. Mert Yazıcıoğlu'na rastladıkları zaman 3 sene önce ayrıldığı Afra Saraçoğlu'nu soruyorlar. Ama
aynı muhabirler Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu'nu sormuyorlar, soramıyorlar. Sordurulmuyor mu acaba? Sizin görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda. Sizleri seviyorum. Lütfen yorumlarda yazın, okuyacağım hepsini. Bu canlı sohbeti de okuyabiliyorum kapattıktan sonra da. YouTube yorumlarda da okuyabiliyorum. Bu beğen sayısını da artırırsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğen sayısını da artırmanızı rica ediyorum ve insanlara şunu söylemek istiyorum. Mert Ramazan Demir'i rahat bırakın. Mert Ramazan Demir'in üzerine baskı kurmayın. Afra Saraçoğlu'nu rahat bırakın. Afra Saraçoğlu şu anda çok güzel bir dizi çekiyor. Çok değişik bir konu, çok çarpıcı bir konu. İnsanlara ters köşe yaratacak bir konu Afra Saraçoğlu'nun dizisi ve çok beğenilecek, çok farklı. Ben yapım ekibini de tebrik ediyorum. Böyle güzel bir hikaye buldukları ve Afra Saraçoğlu'yla buluşturdukları için bu hikayeyi tebrik ediyorum. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu müthiş bir şekilde geliyor. Mert Ramazan Demir'in başarıları ortada zaten. Onun da sinema filmi geliyor. Bize düşen de onları desteklemek. İnşallah özel hayatlarında da yeniden beraber olurlar. Yarın Onur Akay'la hep beraber olacağız inşallah. Yayınımda saat 18'de. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Lütfen eğer beğendiyseniz like yapın. Abone değilseniz de abone olursanız ve dostlarınıza da benim kanalımı yurt dışındaki arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Lütfen benim kanalımı dostlarınıza, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz memnun olurum. Başkalarının da abone olmasını sağlarsanız memnun olurum. Sevgiler. Görüşmek üzere inşallah.